Hocam sen kimsin? Bize anlatır mısın? Mix masteringciyim, audio neferiyim. Mix mi, mastering mi? Yani bu araba mı lastik mi gibi bir şey yani. Lastik yoksa araba da yok. Peki o zaman mix ne, mastering ne? Ha evet. Enderun hiç cevabı bulunamamış bu topraklardaki sorulardan bir tanesi. Hep soruluyor. Adam müzisyen, işini yapıyor fakat hala bunu öğrenmiş değil. Mix o tamamen enstrümanları teker teker tatlarını verdiğin, bir stereo imajda yerine yerleştirdiğin ve total bir orkestrayı nasıl duyması gerektiğini oluşturduğun bir işlem. Mastering ise bütün bu mixi alıp sen ne kadar yüksek, ne kadar high definition, ne kadar geniş, ne kadar dar istiyorsan ona göre ayarladığın son nokta. Bunu daha anlaşılabilir bir örnek vereyim. Mix, kara kalem, mastering, boya. Peki müzisyen olamadın diye mi mix masteringçi oldun? Bevliyeci olacaktım da ondan sonra kan tutuyor beni diye bu işe girdim. Peki bir şarkıya mix mastering yapılmazsa olmuyor mu? Yani dinleyici bunun farkını anlayabilir mi? Etil alkol içebilir misin gibi bir soru yani. İçebiliyorsan o zaman bara gitme yani. Eczanede takıl. Yani bu aslında şöyle bir soru. Ben bir kere bir prodüktöre denk gelmiştim Unkapanı'nda. Adam bizi toplantıya çağırmıştı. Gittik. Adamın odası muhteşemdi. Her taraf lambiri 1980 yıllarda. Orada kendimi halen kapıdan içeriye Müzeyyen Senar girecekmiş gibi hissettim. Adam bana şöyle bir şey dedi. Ya dedi mix mastering son yıllarda moda oldu ya dedi. Biz dedi eskiden öyle bir şey yoktu. Baskıya gönderildi. Bu arada albümlere karar verdikleri, evet iyi olmuş dedikleri hoparlörler de bilgisayar hoparlörleri. Yani 5 liraya satılan var ya onlardan. Durumu anla işte. Analog ve dijital mix mastering arasındaki fark nedir? Bir tanesi bilgisayarın içerisinde yani sayısal olarak hareket eder. Bir tanesi işte burada gördüğün gibi el yapımı cihazlarla daha çok böyle elektriksel. Ben her zaman söylerim müzik elektriksel hareketleri sever, sayısal değil. Bu aslında şey gibi düşün. Soğuk bir kadınla sıcak bir kadın arasındaki fark gibi. Yani ikisiyle de oturup sohbet edersin. Hangisiyle uzun süre kalmak istiyorsan. Ben her zaman sıcak ve neşeli kadını tercih ederim yani. Peki benim bildiğim dijital aletler var. Birçok işi yapıyor o aletler. Bu durumda sen işsiz mi kalacaksın? Yani insan etkisi kalkacak mı bu iş üzerinden? Yok zannetmiyorum. Çünkü onlar sayısal hareket ediyorlar. Yani bu iş için gönderenler bayağı hayal kırıklıklarına uğradı. Ya müzik şey gibidir ya altın çıkarmak gibi. Ya ne kadar teknolojin yüksek olursa olsun el emeğine ihtiyaç duyuyor. Yani bu durumda ben işsiz kalmıyorum. Mix masteringcinin sahip olması gereken ekipmanlar nelerdir? Önce bir çift kulak, sonra bir çift lobu olan beyin ve arkamdaki ekipmanlar. Bir kere çok iyi hoparlörleri yani bu kulakların duyabileceği çok yüksek hassasiyetli fare kulağının da duyabileceği bir hoparlör. Daha sonradan dijitalde çalıştığımız için dijitali analoğa çevirecek yani bilgisayarın içindeki tüm dataları analog yapıp bizim duyabileceğimiz şekle getirecek bir konvertöre ihtiyacı var. Daha sonradan da equalizer, kompresör gibi dinamiklere, limitör gibi dinamiklere ihtiyacı var ama pahalı bir iştir yani özellikle son bu euro dolar meselesiyle bayağı gitti yani. Peki benim çevremde tanıdığım müzisyenlerden de gördüğüm bir şey var. İnternette de takip ediyorum. 1500 lira 2000 lira aralığında profesyonel ses kartı, kulaklığı, mikrofonuyla kayıt seti evde bu işleri insanlar yapıyorlar. Çok pahalı diyorsun ama 2000 lira çok da pahalı değil gibi. Ya geri dönüşüm malzemesinden yapılmış arabaya ne kadar güveniyorsan o da aynı şey işte. Mix masterinci olmak istiyorum ben. Ne yapmalıyım? Bir kere senden olmaz Nezih. Ama senin dışında olmak isteyenler için bir şey söyleyebilirim. Ama illa olacağım diyorsan Eyüp Sultan'da 7 kere su dökmen gerekiyor. Daha sonra bakarız. Ama senin dışındakiler için bir şeyler söyleyebilirim. Yani bir kere kesinlikle çok iyi hardware bilgisi gerekiyor. Yani buradaki ekipmanların ne işe yaradığından ziyade ne duymak istediğini ve hangi ekipmanın ne renkte olduğunu bilmen lazım. Örnek vereyim. Mesela Manley kompresör kullanacaksan nasıl bir şey olduğunu bilmen lazım. Kablosunu bilmen lazım. Yani uzun meşakkatli bir iş ve bunun için tabii ki tecrübe gerekiyor ama ben genç yaşta da çok yetenekli masteringçiler gördüm yani. Peki senin işini yapan hayran olduğun kimler var dünyadan ya da Türkiye'den? Ben genelde Amerikan sound'unu daha çok seviyorum. Aslında İngiliz ya daha doğrusu Avrupa kalitesini daha çok sevmeme karşın. Fakat Amerikan sound'u daha geniş, daha rahat olduğu için herhalde Chris Gehringer ve Ted Jansen diyebiliriz.
Her mesleğin bir hastalığı var. Peki sizin işinizde de bir hastalık durumu var mı? Var. Birincisi tenisçi dirseği olabiliyorsun. Elbow yani şuradan başlayan. Çok mouse kullanmaktan. İkincisi artık bir şeyleri dinlerken resmen ayrıntıların içerisinde dağılıp hiçbir şey dinlemek istemiyorsun. Kimlere mix mastering yaptın? Yapılmaması gereken her şeye ve yapılması gereken kişilere de mix mastering yaptım tabii. Peki Tarkan'a yaptın mı? Nezih'cim isim Sezen'e vermeyeceğim. falan? Vermeyeceğim, isim vermeyeceğim. Sır. Detoneleri düzeltebiliyor musun? Ya düzeltiyoruz ama robot gibi oluyorlar yani ve şu anda zaten son çıkan işlerde de genelde iki şekilde düzeltiyorlar. Bir ototune yapıyorlar. Bir de zaman zaman flanger efekti kullanıyorlar ki hani kusma efekti gibi bir şey oluyor. Ey falan gibi. Saçma yani bence. Yani çok iyi şarkı dinlemesem de birileri sesimi düzelterek beni şarkıcı yapabilir mi? Yıllardır bu yapılıyor zaten. Hani çok da sanat olarak bir yerlere geldik ama çok da ilerlemiş değiliz yani. O hep yan ürünler hep kullanılıyor yani. Ha bu arada yurt dışında da kullanılıyor. Yani bu sorun değil ama küçük şeyler için biz büyük şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Ali abi beni meşhur edebilir misin? Çok zor. Ben cevabımı aldım. Peki iyi günler. İyi günler.